Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika ötesi bir tarifle geldim. Biz çok beğendik. Kesinlikle sizin de seveceğinizi düşündüğüm için zaten yaptığım zaman hemen kameramı elime aldım ve bu tarifi sizler için çekmek istedim. İnanın pişman olmayacaksınız. Hemen bu tarifi izledikten sonra sizlere tek diyebileceğim: koşun mutfağa yapın, çünkü mayasız bir hamur. Çayınızı da demleyin. Keyfinize bakın, bu lezzetin tadına varın diyelim. Ve şimdi geçiyorum tarife. Yozgat'ın meşhur saya çöreğini yaptım. Bu tarifi Nermin Yazılıtaş'ta görmüştüm Instagram'da. Şimdi hamurumuz için gerekli malzemeler: 2,5 su bardağı ılık süt, yoğurma kabıma alıyorum. 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız var. Ve tam net 1 kilo un kullandım ben arkadaşlar. Ama çay bardağınızın miktar boyuna göre çok hafif de olsa biraz oynamalar olabilir. Az aşağı az yukarı 1 kilo un yakınlarında kullanacaksınız yani sizler de tahminen bu verdiğim ölçülerle. Tüm malzemeleri yoğurma kabıma alıyorum ve yoğurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi maya gerekmiyor. Sadece kabartma tozuyla yapıyoruz bu tarifi. Ama inanılmaz şekilde yumuşacık, tel tel ayrılan bir katmer elde edeceğiz piştikten sonra. Ve hamurun olması gereken kıvamı arkadaşlar, böyle ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. Kesinlikle daha fazla un eklemeyin, yani hamur toparlansın diye. Yoksa sert bir katmer elde edersiniz. Gayet yumuşak, ele yapışmayan ele yapışan bir kıvamı olması gerekiyor. Hamurum çok güzel bir şekilde yoğruldu. Kıvamını şimdi sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet yapışkan bir kıvamı var. Ama sizlere tavsiyem gayet yumuşak, yani benim gibi ele yapışan bir kıvamdayken un ilave etmeyi bırakın derim. Çok güzel bir sonuç alırsınız bu şekilde yaparsanız. Gördüğünüz gibi gayet yapışkan. Şimdi hiç bekletmeden arkadaşlar, çünkü başta da dediğim gibi mayasız bir hamur. Bekleme süresi var ama bu aşamada değil. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Tezgahıma biraz un aldım. Bayağı un aldım. Çünkü oldukça yapışkan bir hamur elde ettik. Kenarda bir bezim vardı. Onu da unladım. Çünkü yaptığım bezeleri o temiz bezin üzerine aktaracağım. Şimdi hamurumu çok hafif şöyle bir elimle topluyorum. Masamızı güzelce unladığımız için çok zorluk çekmiyoruz hamurumuzu toplamakta. Şimdi kenara alıyorum fazla unumu ve hamurumu büyük bir beze haline getiriyorum ilk etapta. Daha sonra bu hamurumu 8 eşit parçaya kesiyorum. Mayasız olmasına rağmen hamurum pofidik pofidik oldu arkadaşlar. Umarım videoda görüntüsüyle anlaşılıyordur. Gerçekten harika bir hamur oldu. Bu hamuru aynı tarifte börek yapmak için de kullanabilirsiniz. Zaten sizlere aklımda var, yani çarşaf böreği çekmek istiyorum. Bilenler muhakkak vardır aranızda. Ama onun hamuru da böyle incecik zar gibi açılmış oluyor. Çok güzel oluyor. Onu yakın zamanda inşallah çekmeye çalışacağım sizler için. Her kestiğim parçayı gördüğünüz gibi beze haline getiriyorum ve temiz bezime aktarıyorum. Tüm bezelerimi yaptıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatıp 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum hamurlarımı. 15 dakikanın sonunda
İlk yaptığım bezeyi alıyorum ve açabildiğim kadar açıyorum. Yani çok aşırı ince olacak şekilde değil. Normal yufka açar gibi açıyoruz. Ben merdane kullanıyorum. Daha rahat ediyorum ama siz oklava seviyorsanız oklavayla yapabilirsiniz bu işlemi. Bu şekilde açtım hamurumu gördüğünüz gibi. Ve daha sonra kolaylık olması açısından yağlı kağıdın üzerine ilk yaptığım hamuru koyuyorum. Daha sonra bir tavada 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağını eritmiştim. Onu sürüyorum ilk katına. Her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Yağım ılık, hatta soğuk olmaya yakın bu arada. Kesinlikle hemen eritir eritmez kullanmayın. Daha sonra diğer 3 bezeyi de açıyorum. Bu verdiğim tarifle arkadaşlar 2 tepsi katmerimiz çıkacak. Büyük boy, yani fırın tepsisinin boyunda açacağız daha sonra. Her bir katmer için 4 adet bezi kullanmış olduk. 3 katına da açtıktan sonra tereyağlı karışımdan sürüyorum. Son katına sürmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü açacağız. Yağlı olursa açmakta zorlanırız. Son katını yağlamıyoruz. Yani 4. bezemizi yağlamadan bırakıyoruz. Bu şekilde. Şimdi o tepsimi kenara aldım. Diğer 4 bezemi de aynı şekilde hazır edip o sırada ilk tepsim beklemiş oluyor haliyle. Şimdi bekledi benim tepsim. Diğer 4 yufkamı da açıp hazır edinceye kadar. Şimdi onları alıyorum masama. Gördüğünüz gibi hamur yine salmış kendini biraz. Dediğim gibi çok güzel bir hamur, mayasız olmasına rağmen. İlk etapta biraz elimle şöyle hafif bastırarak açıyorum. Ve merdane ile hafif büyütüyorum. Un kullanmıyorum artık bu aşamada arkadaşlar. Ve bundan sonrasını elimle çekerek kenarlardan, zaten çok esnek bir hamur. Dediğim gibi un kullanmıyoruz artık bu aşamada. Çeke çeke hamurumu genişletiyorum. Benim alanım dardı ama geniş bir ortamda inanın bunu yapmak çok zevkli olması gerek. Çünkü çektikçe hamur esniyor, yani lastik gibi. Kesinlikle çok güzel bir hamur oldu. Daha sonra tereyağlı karışımından yine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ben elimle sürdüm her yerine. Yağının tekmediği yer kalmaması lazım arkadaşlar. Bundan emin olun. Daha sonra sıkı bir şekilde bir rulo yapmaya başlıyorum. Rulomu başladıktan sonra arkadaşlar şimdi göreceksiniz, hamurumu çeke çeke rulomu yapmaya devam ediyorum. Kesinlikle öyle hemen düz sarmıyorum. Böyle çeke çeke hamuru. Dediğim gibi zaten lastik gibi bir kıvam var. Çok esnek bir hamur. O yüzden çeke çeke bu kat kat olmasını sağlayacak. Çeke çeke sarıyorum rulomu. Sardıktan sonra elimle yine hafif inceltiyorum rulomu. Gördüğünüz gibi bu aşamada biraz kalın olduğu için ve elimle sıkarak biraz şeklini hem uzatıyorum. Çok harika pofidik pofidik bir hamur oldu ya. Gerçekten hemen bu videoyu izledikten sonra mutfağa koşun, yapın ve yorumlarınızı bekliyorum. Hatta mümkünse beni Instagram'dan takibe alın. Özlem'den Nefis Tarifler. Logom aynı YouTube'daki logom gibi. Beni hemen bulabilirsiniz orada kolaylıkla. Oradan da takibe alın. Oradan özelden katmer resimlerinizi bekliyorum gerçekten. Şimdi ilk rulomu yaptım. Gördüğünüz gibi kendi etrafında da döndürdüm. Tepsiye aldım. Üzerine poşet geçirerek kapattım. Poşet geçirin, çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. 1 saat beklettim. Tek bekleme aşamamız bu aşama diyebilirim. 1 saat bu şekilde beklettikten sonra gördüğünüz gibi elimle ilk başta açıyorum. Yağlı kağıdın üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü yağlı bir hamur, yapışkan bir hamur, esnek bir hamur olduğu için aktar dönder yapmakta zorlanırsınız. O yüzden yağlı kağıdın üzerinde çalışın. Tepsinize direktmen aktarması kolay olur. Ve un kullanmıyoruz kesinlikle.
Başta elimle açtım, daha sonra merdane ile şeklini verdim, son şeklini. Tepsime tekrar aktardım. Fırınımı da 200 dereceye açtım, ısınıyor. Üzerine bir yumurtamı bütün halde döktüm. Çatalla çok hafif çırpıyorum ilk başta. Daha sonra fırçayla her yerine yumurtamı sürüyorum. Ve çatalla böyle birkaç yerine böyle delikler açıyorum, bastırıyorum ki kabarınca biraz hava alsın hamurumuz, yoksa öbür türlü çok kabarır. 200 derece ısıttığım fırına veriyorum katmerimi. Altı ve üstü çok güzel kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı bile. Altını da pişip pişmediğini kontrol ediyorum bir çatalla. Altı da gayet güzel kızarmış. Fırından çıkartabilirim. Sizler için hala sıcak iken böldüm. İnanılmaz bir sonuç. Sıcakken üzeri hafif çıtır oluyor arkadaşlar. Bekledikçe yumuşuyor ama içi yumuşacık, böyle tel tel, gerçekten yok böyle bir kıvam, böyle bir lezzet diyorum ve böyle bir kolaylık. Yani özellikle bunu üstüne basa basa söylüyorum. Herkes yapabilir bu tarifi ve herkes bu sonucu alabilir. Çünkü süper kolay, süper pratik bir tarif. Tel tel içi, yani yok böyle, yani katlar sayılmıyor. O kadar çok ki, incecik, böyle kağıt gibi, kağıttan da ince, yani öyle diyebilirim. Birazdan yakın çekimde anlarsınız. Kesinlikle hamur olmuyor arkadaşlar. Altını ve üstünü çok güzel kızartırsanız çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.